Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 660.'sının düzenlendiği şu günlerde biz de birbirinden merdane kentleri çıkarıyoruz meydane. Ve onlara diyoruz ki meydanım var diye sevinme, parkıma kimse gelmiyor diye üzülme. Çünkü bunların hepsinin çözümü var. İnanmıyorsanız buyurun çıkalım Kent Rasathane turuna. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Her hafta olduğu gibi Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteği ve Mekanda Adalet Derneği ile işbirliği içinde hazırladığımız Kent Rasathane programının yeni bir bölümünde daha karşınızdayız. Bu sefer Mekanda Adalet Derneği sadece işbirliği olarak değil, müthiş bir teknik destek de burada. Çünkü Onur Temel ve Ayşe Adanalı ile birlikte çekiyoruz. Ta İstanbul'dan kalktılar, geldiler ve tabii birazdan konuşacağımız projeyle ilgili geldiler. Ama onları yakalamışken onları da kamerayı teslim ettik ve bugün onlarla beraberiz. Gümrük Meydanı'ndayız çünkü onların buraya gelmelerinin sebebi de oydu. Ve Mersin Gümrük Meydanı'nın çevresinde bir yürüyüş haritası çalışmamız var. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ve ona paralel olarak da buranın bir yürüyüş filmini oluşturmaya çalışıyoruz. Gümrük Meydanı çok önemli bir alan çünkü aslında Mersin'in beşiği sayılabilecek bir alandayız. Her şey burada başladı. Çünkü biliyorsunuz Mersin'in tarihi aslında limanın Tarsus'tan Kazanlı'ya sonra da buraya gelmesiyle, o zaman tabii liman diyemiyoruz, iskelelerin kurulmasıyla başlıyor burada. Çukurova'nın, Adana'nın pamukları trenle birlikte Mersin'e geliyor. Mersin'de dekovil hattıyla iskelelere geliyor ve iskelelerden gemilere transfer ediliyor. Dolayısıyla aslında Mersin'in varoluş amacı ve doğuş yeri Gümrük Meydanı. Burası bir meydan. Ne yazık ki gördüğünüz gibi çok da öyle bizim o kamusal alan tartışmalarında aşina olduğumuz gibi insanların doldurup taştığı bir meydan değil. Türkiye'nin birçok meydanında olduğu gibi betona, granite mahkum olmuş ve bir çöl manzarası kazanmış bir meydandan bahsediyoruz. Burası Gümrük Meydanı'ndan sonra başka birimleri de vardı. Burada işte Kıbrıs Çarşısı vardı, Yeni Cami vardı. Bunlar yıkılıp şu anda içinde olduğumuz Ulu Çarşı ve Ulu Cami yapıldı ve o zaman için Şevki Vanlı, dünyaca ünlü bir mimarın tasarımı bu ve burayı öyle bir tasarladı ki ne yazık ki onun meramı bambaşkaydı. Şu anda o meydan deyince, kamusallık deyince aklımıza gelen özelliklerin birçoğunu barındırmıyor. Normalde Şevki Vanlı'nın amacı kenti denize doğru açmak, denizle bütünleştirmekti. Bir yandan da şu anda batıya bakan bir şey, batıya gelişme yönüne doğru kentin o vizyonunu, kentin bakışını denize ve batıya döndürmek amaçlanmıştı. Fakat ne yazık ki bu gerçekleşmedi çünkü hemen meydanın önünden geçen İnönü Bulvarı kentin denizle arasını kesti. Bir yandan da burası işlevsel olmadığı için de halk çarşının dışında, arkasında daha kuzeyinden geçmeye başladı. Dolayısıyla burası yine nispeten kalabalık bir anına denk gelmiş durumdayız. Ama burası gerçekten çok ıssız. Hele hele Mersin sıcağını düşündüğünüzde, bu granitin vereceği sıcaklığı düşündüğünüzde çok da kimsenin yolunu geçirmek istediği, tercih ettiği bir yer değil. Koskoca alanda görüyorsunuz. Tek gölgelik alan şurada gördüğünüz en sevdiğimiz İsrail kauçukları. Zaten orada öbek öbek oturuluyor. Onun haricinde burası ancak transit olarak kullanılabilecek bir şey. Peki neydi buradaki Şevki Vanlı'nın meramının gerçekleşmemesinin sebebi ve daha da önemlisi şu anda meydanın böylesine göreli bir ıssızlığa mahkum olması? Bunun cevabını o iyi kamusal meydanın, kamusal alanların nasıl olacağını sorusuyla cevaplayabiliriz belki. Kamusal Alanlar Projesi, Project for Public Spaces'in bir makalesine rastladım ve onlar 4 kriter sayıyorlar. İyi, işlevsel, gerçekten kamusal bir alanın sahip olması gereken 4 özellik sayıyorlar. Birincisi erişebilirlik, yani oraya hem görünür olması, insanların dikkatini çekmesi hem de rahat bir şekilde ulaşılması. Yani buraya düşündüğümüzde evet burası görünür bir yer, yani bu genel olarak mimariden farklı duruyor camisiyle, çarşısıyla. Çoğu dolmuş hattı, yani Mersin için toplu taşıma büyük oranda hemen yanı başından geçiyor. Dolayısıyla buraya gelmek, duraklar çok yakın, gayet uygun. Ama şurada bir sıkıntı var. Erişilebilirlik sadece
oranın kolaylığıyla değil, oraya gitmek için bir sebep olması gerekiyor. Yani sizin o meydanda bulunmanız ya da bulunmak istemeniz için bir vesile gerekiyor. Dolayısıyla erişimde evet, yani sadece ulaşım açısından baktığınızda buranın bir sıkıntısı yok. Ama vesile yaratmada ne yazık ki ona ulaşamıyor. İkinci özellik rahatlık, yani temizlik, güvenlik, oturma yerlerinin olması. Baktığınızda hani böyle göze çarpan bir kirlilik yok, tamam. Bizim bildiğimiz kadarıyla ciddi bir güvenlik sorunu da yok. Oturma yerleri var. Fakat en başta da söylediğim gibi gölge yok. Yani şu gördüğünüz burada mevcut oturma alanlarının güneşin altında ve yeri değiştirilemez biçimde olması o rahatlıktan çok büyük bir feragat demek. Oysa daha sonra da konuşacağız. Bu tür alanlardaki en önemli noktalardan biri kullanıcının kendi ihtiyacı, grubuna göre bu modüler bir şekilde o oturma alanlarını değiştirmesi. Üçüncüsü en başta da konuştuğumuz gibi vesile, faaliyet olması lazım. O meydanda bir canlılık olması lazım. İnsanların orada bir şeyleri yapıyor olması ve diğerlerinin de bu yapılana tanık olması, müşterisi olması, seyircisi olması gerekiyor. Dördüncüsü de sosyalleşme imkanı. Yani hem birbirini tanıyan insanların birlikte vakit geçirmesini isteyici ama daha da önemlisi birbirini tanımayan insanların da birbirlerine rast gelmesi, temas etmesi, karşılaşması gerekiyor. İşte bu açıdan da ne yazık ki burası, yani cuma günleri o cuma namazı saatlerini saymazsak bu tür etkinlikler, bu tür vesileler yaratmaktan mahrum. Dolayısıyla baktığınızda iyi kamusal, buranın bu kadar ıssızlaşmasının sebebi temel olarak burada insanların buraya gelmesi için vesile yaratamaması ve burada vakit geçirmesi için de belli bir konfor sunamaması. Peki bunun iyi örneklerinden bahsedelim biraz isterseniz. Mesela Şangay'a gidelim. Şangay'da Halk Meydanı. Hemen çevresinde müze, tiyatro ve hükümet konağının olduğu bir meydandan bahsediyoruz. Dolayısıyla meydana çıkmak için değil de müzeyi gezmek için, hükümet konağında bürokratik bir takım işlerini halletmek için veya işte bir tiyatro izlemek için giden insanlar haliyle meydanda vakit geçiriyorlar. Ama daha önemlisi, yani hafta sonu resmi kurumlar kapalıyken ne oluyor? Gerçekten kamusal bir Tinder'dan bahsediyoruz. Çünkü bu Şangay'daki bu alanın en önemli özelliklerinden biri de evlenmek isteyenlerin oraya gelmeleri veya bilgilerini bir duvarda sergilemesiymiş. Dolayısıyla bir sürü insan görücüye geliyor oraya. Orada hayatını birleştireceği veya çocuklarının hayatını birleştireceği insanları bulmak için bu meydana gidiyormuş. Ben 40 yıl düşünsem daha cazip bir çekicilik şeyi bulamazdım herhalde. Düşünsenize, meydana niye gidiyorsun? İşte hayat arkadaşımı aramaya gidiyorum. Bu da ilginç, yani bunun hayata geçirmesi zor elbette ama hani sadece bilgi olarak verin. Buradan çok uzaklaşmadan Singapur'a gidelim. Bedok Kent Meydanı. Orada çok fazla işte film gösterileri yapılıyor. Sosyal, topluluk, sanat faaliyetleri yapılıyor. Yoga dersleri düzenliyor ve müzik dinletileri düzenliyor. Dolayısıyla oranın boşluğunu üstündeki bir takım faaliyetlerle aşmanın yolunu bulmuş Singapur'da. Şimdi Uruguay'a, Montevideo'ya gidelim. Orada da işte benzer bir şekilde çok da aslında kullanılmayan bir meydan. Çok çeşitli spor alanları tahsis edilerek bir anda çok büyük popülerlik kazanmış. Basketbol sahası, futbol sahası, paten pisti ve çocuk parkıyla herkesin oraya bir takım sportif faaliyet yapmak ya da çocuklarını eğlendirmek için gittiği bir mekan olmuş. Bir anda çok daha popülerleşmiş. Hindistan'da, tekrar Asya'ya dönelim. Ahmedabad'da Manek Chowk adlı bir meydanın temel özelliği çevresinde çok fazla kuyumcu olması. Fakat insanların oraya gitmesi, yani meydanın bununla işlevsel kazanması sadece kuyum bakmaya gidenlerden ibaret değil. Çünkü bütün gün, hatta 24 saat süre giden bir etkinlikler alanı bu. Sabah açıldığında burada pazar kuruluyormuş. İşte bildiğimiz mahalle pazarı gibi. Öğleden sonra burada bir külçe altın pazarı kuruluyormuş. Yani haliyle kuyumcuların etrafında. Ve akşam da burası görselde gördüğünüz gibi bir yiyecek içecek alanına dönüyor. Ve bu sayede, yani 24 saat böyle işleyen bir alan aynı zamanda kuyumcuların da güvenliğini sağlıyor. Onların da o ıssızlaşmasını, alanın ıssızlaşıp bir takım güvenlik sorunlarının olmamasını sağlıyor. Burada da Ulu Çarşı'nın civarında da çok fazla
kuyumcu var. Fakat sadece kuyum almaya geliyorsunuz. Dolayısıyla oraya gelmek yeterli bir sebep olmuyor. Belçika'daki büyük meydanda, orası kentin ortasında, tarihi kent merkezinin göbeğinde çok büyük bir alan. Çok fazla festival yapılır. Orada bir bira festivalinde denk geldiyseniz mesela muhteşemdir. Ama bunların en meşhuru 2 yılda bir Ağustos ayında yapılan ve bütün meydanın bir çiçek halısına döndüğü çiçek festivalidir. Yani orada da böyle sürekli olmasa da, anekdotik olsa da bir takım festivallerle, bir takım etkinliklerle oranın da canlandırıldığını görüyoruz. Bir de San Francisco'ya gidelim. Ferry Building, feribot binası, yani insanların feribota binip yani deniz ulaşımı için kullandıkları bir alan. Dolayısıyla aslında çok da sadece oradan transit gidebilen insanlar, hemen yanında kurulan pazar sayesinde o feribota girenlerin haricinde oradaki pazara gelenler de çok büyük bir canlılık kazanmış. Bunlar ideal örnekler. Fakat meydan dediğimiz ıssızlığının ötesinde bir de ayrıştırıcı bir niteliği var. 27 Ocak 2020 tarihinde Kang Jerry Lee'nin bir çalışması ve meydanları beyaz meydanlar olarak tarif ediyor. Bir takım kamusal alanlar, bir takım kent meydanlarının çok işlek olduğunu, çok popüler olduğunu, fakat bu popülerliğin içinde bir ayrımcılık olduğunu görüyoruz. Çünkü sadece beyazlar kullanılıyor. Neden sadece beyazlar kullanıyor bu meydanları? Çünkü zaten burayı tasarlayanlar, buraya dair kararları alanlar ve gerçekleştirenler başta işte beyaz, orta sınıf eğitimli erkekler. Dolayısıyla da o bakış açısı buna yansıyor. İkincisi, bu tür yatırımlar, yani bu kadar işlevsel yatırımlar genelde kentin daha müreffeh kesimlerinde yapılıyor. Dolayısıyla da o hep konuştuğumuz adaletsizlik, yani ağaç adaletsizliği, park adaletsizliği, o azınlıkların Amerika söz konusu olduğunda yerlilerin aleyhine, hatta uzak doğulların aleyhine işliyor. Bu çalışma Teksas'taki Cedar Hill Parkı'yla, ona dair çalışmayla bunu gerekçelendiriyor. Çünkü orada mülakat yaptığı birçok azınlık mensubu oraya gitmediğini, buna resmi bir engel olmasa da şeffaf bir duvar, şeffaf bir kapı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla kamusal alanları biz bir araya gelme mekanları olarak görürken ve gerçekten de bir takım insanların o mekanda bulunduğunu varsaysak bile bunun içinde bir takım ayrımcı unsurlar olduğunu hatırlamalıyız. Buna yönelik olarak çok yeni bir rapor yayınlandı. Hemen Haziran 2021'de Prevention Institute bu park eşitsizliği, kamusal alan eşitsizliğinin nasıl aşılabileceğine dair bir takım politika örnekleri verdi. İşte bu adaletsizliğin aşmak için yapılmasına yönelik olarak bir takım politik anahtarlar sunuyor. Buradaki en önemli konu, bu parkların planlanmasında bu tür kamusal alanların karar mekanizmasının daha katılımcı yapılması. Dolayısıyla oradaki çevre halkın, yani oranın müstakbel kullanıcılarının buraya dair tercihlerini, beklentilerini, ihtiyaçlarının karar alma süreçlerine daha iyi aktarılmasının gereğine işaret ediyorlar. Bunun haricinde bir dağıtım adaleti yaratılması lazım. Yani sadece belli kesimlere, sadece belli yerlere yatırım değil, onun da adil bir şekilde dağıtılıp daha dezavantajlı kesimlerin de bu yatırımlardan fayda alması, buna kaynak aktarılması gerektiğini düşünüyorlar. Bir başka boyut örgütsel değişim. Yani en başta da söylediğimiz gibi evet, oradaki çevre halkın katılımını sağlamak önemli ama yönetimin kendi içindeki o kadrolarda da bu tür insanların beklentilerine ve tercihlerine tercüman olacak bir takım çalışanlar olması, profesyoneller olması bu açıdan önemli. Dolayısıyla hem örgütsel, hem yapısal, hem de finansal bir değişim gerekiyor. Birçok örnek veriliyor buna dair yazıda. İşte mesela okul bahçelerinin de kamusal alan niteliği kazandıracak bir şekilde dönüştürülmesi veya o bir takım yeşilleştirme politikalarının eşit bir şekilde dağılması gibi politikalar öneriliyor. Sadece bu değil tabii, yani sosyolojik olarak bir engellemenin ötesinde başka bir engelleme de gündemimizde. Biliyorsunuz pandeminin başından beri hep bu ortak alanların esnaf lehine kullanıma açıldığını çok konuştuk. İşte kaldırımlara, yollara masalar koyuluyor, yollar kapanıyor. Yeter ki o esnaf açık havada servis verebilsin. Fakat bunun beklenmedik bir zararı olduğunu öğreniyoruz. Çünkü bu
kaldırıma taşan, yani ortak kullanım alanlarına taşan sandalyeler, masalar özellikle engellerin veya çocuk arabasıyla birlikte dolaşan ailelerin erişimini büyük bir engel teşkil etmeye başlamış. İşte videoda görüyorsunuz, Londra'da, Soho'da, yani çok popüler bir alanda bu masaların arasından geçmeye çalışan, yolunu bulmaya çalışan, ki özellikle de vurguluyor bunu Katy Pennick paylaştığı tweette, normalden çok daha dar bir tekerlek sandalyesiyle bu zorluğu yaşıyor. Normal bir sandalyede imkansızlaşıyor. Bakınca aslında bizim normal hayatta, pandemi öncesinde de arabalardan, direklerden, durakların arasından geçmeye çalışmamıza çok benzer geldi. Ama bu artık o esnafı desteklemek için ortak alanları esnafa açan şehirlerde de benzer sorunlar yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla kamusal alan özel amaca yönelik olarak alan kaybediyor. Fakat bunun başka bir örneği daha var. Çok ilginç geldi bana. 19 Haziran 2021 tarihli Urbanize New York adlı sayfada rastladım buna. Bu New York'un meşhur mimarlık şirketlerinden biri olan ODA'nın kurucusunun, işte sahibinin bir önerisi ve o diyor ki kamusal alanlar özelleştiriyor, bu tartışmaya girmiyor. Fakat özel mülk alanlarının da kamuya açılması, özellikle büyük iş merkezlerinin, büyük alışveriş merkezlerinin ortak alanlarının da kamusal kullanıma yönelik açılmasını öneriyor. Bunu da şöyle kazan 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 formülüne uydurmak için bu tür alanları kamusal kullanıma açan bir takım firmalara teşvikler verilmesi, yani kamusal alanı açtıysa emsali yükseltmek, belki orada kaybettiği kullanım alanını kat olarak kazanması gibi hem kamunun kazandığı hem özel sektörün kazandığı bir formül öneriyor. Bu tür formüller, yani kamusal alanın özel alana dönüşmesi, özel alanın kamusal alana dönüşmesi, bir de kamusal alanın paylaşım sorunu var. Görselde görüyorsunuz, bu Varşova'da 6 Temmuz'da TUMI'nin Dönüşümsel Kentsel Hareketlilik İnisiyatifi tweetinde gördüm bunu. Varşova'dan bir fotoğraf. Ortak alanın, kamusal alanı paylaşan arabalar ve yayaları görüyorsunuz. Kaldırıma hafifçe çıkmış arabalar, dolayısıyla aslında parkın haricine taşmış, oradaki yaya dolaşımını engelleyen bir manzara var. Fakat bunu o kadar kolay bir şekilde çözmüşler ki, ikinci görselde gördüğünüz gibi küçük plastik bir takım eşikler koyarak arabaların gelebileceği bir noktayı sınırlandırmışlar. En azından bunun bilgisini vermişler. Değişikliği görüyorsunuz, bir anda o otoparktaki kullanım kaldırıma taşmamaya başlıyor. Çok basit bir uygulama. İşte bu kadar kolay çözülebiliyor. Tabii bu plastik eşik kullanımı, yani kentte plastik kullanımına dair dayanamayacağım. Sizlerle paylaşmak istediğim bir şey var. Çok konuştuk, çok başınızı ağrıttım. Bu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet yolları projesi. Şimdi görseli de paylaşacağım sizle. Gerçekten bu artık nihayete yaklaştı. Ama gördüğünüz gibi bütün kent, yaşadığımız alan böyle rengarenk plastik dubalardan oluştu. Bir uçak pistine benzer bir şekilde her tarafın kırmızı olduğu ve müthiş bir plastik yoğunluğun yaşandığı bir hale döndü. Ona dair işte planlamasındaki, rotasındaki tartışmalara bir daha girmeyeceğim. Ama şunu sormaktan da kendimi alamıyorum. Yani bunlar ne kadar yaşayacak? Bunlar, bu kadar plastik kullanmak gerekli miydi? Orada daha böyle kentin hem ekolojisiyle hem de görünümüyle daha barışık bir model geliştirilebilir miydi diye bir soru aklımda. Çünkü bunların yarın öbür gün kullanılmaz, hatta bisiklete binmeye engel olan bir plastik çöplüğüne dönmesinden de korkuyorum açıkçası. Çöp demişken bir de bu çöplerin akıllısından bahsetmek istiyorum. Çünkü bu işte akıllı kentler, akıllı kent teknolojilerini çok konuştuk. Bunun bir de çöp kutusu versiyonu varmış. Çünkü ortalamalara göre belediyeler çöpleri konteynerler %40 oranında dolduğunda topluyormuş. Yani rutin olarak sefer yapıldığında ortalamada %40'lık konteynerler toplanıyormuş. Bu da aslında gereğinden fazla sefer, gereğinden fazla trafik, gereğinden fazla karbon emisyonu, kirlilik anlamına geliyor. Bu yeni sensör yerleştirilmiş çöp bidonları hem son boşaltma zamanını hem de doluluk oranını merkezi bir sisteme aktararak o rotanın günlük olarak ihtiyaca göre belirmesini sağlıyormuş. Dolayısıyla hem kentin temizliğinden bir fedakarlık yapmadan hem ekonomi hem çevreci bir politika hayata geçiyor. Fakat tabii akıllı teknoloji ne yazık ki öyle bilgisayarda durduğu gibi durmuyor. İşte geçen Şubat'ta konuşmuştuk. Az daha bir hacker bütün kenti zehirliyordu. Oradaki klor oranını değiştirerek, sistemi hackleyerek. Amerika'da çok fazla şey yapılmıyor. Artık bu bir
fidye alanına dönüştü. Hackerlar şirketleri hackliyorlar ve fidye alıyorlar buradan. Dolayısıyla kentler de çok tehdit altında. Bu tür teknolojilerin yaygınlaşması ama daha da önemlisi bu şeylerin interneti dediğimiz sistemle farklı oluşumların birbiriyle bağlantıya geçmesi ve bunların içinde bunlardan bir haber kullanıcıların da varlığı çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Buna yönelik olarak da kentleri şimdiden uyarılmaya başlanıyor. 10 Haziran 2021 tarihli Cities Today'de yayınlanmış bir haber. Kentlerin şimdiden siber güvenliği gündemlerine alması, mümkünse bu tür daha kritik konuların sistemini ayırmasını bu şeylerin interneti sisteminden, aynı zamanda tedarik güvenliği sağlaması, yani bir politika hayata geçmeden önce onun güvenlik açıklarının sınanmasını ve en önemlisi de tasarım güvenliği, yani bir sistemin kendi içinde hem o blockchain teknolojisi kullanarak donanım güvenliğini sağlayacak şekilde kendi sistemden, network'ten hariç de güvenliğini sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla akıllı deyip hemen heves etmeyelim. Onun bir takım sakıncaları olabileceğimizi de aklımızda tutup tedbirimizi alalım diyelim. Bu haftalık da müsaade isteyelim. Sevgili Onur ve Ayşe ile birlikteydik. Söylediğim gibi Nesime kurgusunu yapacak. Birgül, Ada, Bediz ve Mithat Fabian de altyazılarını ve İngilizce çevirilerini yapacaklar. Sizler de öneri, eleştiri ve sorularınızı Instagram, Twitter ve e-mailimden iletebilirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.